iki web siteyi de Cloud yaptı. Üstelik aynı görselleri ve videoyu kullandım. Ama aralarındaki tek fark verdiğim prompt. Birisine sadece bana premium lüks bir saat web sitesi yapması gerektiğini söyleyen bir prompt verdim. Ama diğerine daha detaylı, tasarım odaklı ve düzgün yazılmış bir prompt verdim. Şimdi iki web site arasında gerçekten tasarım açısından farkları görüyorsunuz. Birisi, yani bu web site aslında çok premium, lüks ve hatasız duran bir web site. Ama diğer taraftan bu web siteye baktığımızda neon renkleriyle kurulmuş, yapılmış daha doğrusu ve yapay zekadan çıkmış bir web site olduğu çok belli. İşte aynı Claude'a farklı iki prompt vererek nasıl bu kadar farklı iki web site elde ediyoruz? Bugün onları inceleyeceğiz. Doğru prompt nasıl yazılır? İyi bir web sitesi için prompt nasıl hazırlanır? Onları beraber inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda da şu anda ekranda gördüğünüz web sitesini prompt vererek sıfırdan birlikte yapacağız. Diğer videolarımda bana çok soru sormuştunuz. Özellikle ödül alan web sitelerden ilham alarak Cloud'a beraber proje yaptırdığımız videolarda. Şimdi ben ortalama 4,5 seneden beri yazılımcı olarak çalışıyorum ve aynı zamanda web site tasarımları da yapıyorum. Yani bu konuda benim bir deneyimim var. Size de benim amacım tamamen bu deneyimi aktarmak. En basitleştirerek şekilde. Siz bu deneyimi öğrendikçe promptu daha iyi hazırlayabileceksiniz. Lafı uzatmadan hemen kötü prompt ve iyi prompt kısmına geçiyorum. Benim normal hayatta karşılaştığım kötü promptta insanlar genelde hep şu tarz veriyor. Lüks bir parfüm markası için güzel ve modern bir web sitesi yap, etkileyici görünsün ve animasyonlar ekle. Şimdi bu kötü prompt neden? Birincisi, bütün tasarımı yapay zekaya bırakıyorsunuz siz bu promptta. Çünkü tasarım odaklı hiçbir bilgilendirme yok. Renk paleti yok, kurumsal kimlik yok, hedef kitle yok, font stilleri yok. Yani ben daha bir sürü sayabilirim aslında. Hiçbir bilgi vermeden genele vurarak bana bir web sitesi yap diyorsunuz ve yapay zekada, cloud'da herhangi bir yapay zeka birbirine benzeyen bir sürü web siteler çıkartıyor. Bu birinci hata. İkinci hata burada aslında teknolojiden bahsetmemişsiniz. Kurumsal kimlikten, markadan, hiçbir şeyden bahsetmemişsiniz. Bu şekilde yazılan promptlarda Claude hiç düzgün web site çıkartmaz. Yani çıkartır da daha demin gördüğünüz gibi aslında birbirine benzeyen neon renkli parlak web sitelerden çıkartıyor. Çünkü bir tek onu biliyor. Ama siz şu an yanda görünen iyi prompt gibi bir prompt verirseniz daha demin lüks görünen web sitenin benzerini çıkartabilirsiniz. Şimdi burada en önemli şey şu. Ben web sitenin adını çoktan belirlemişim. İşte Cloud olur ya da başka bir marka olur, hiç fark etmez. İlk olarak web sitenin adını söylüyorum. Cloud adına premium bir parfüm markası için responsive bir landing page oluştur diyorum. Şimdi buradaki responsive ne demek? Videoların altına bana çokça yazıyorsunuz. Web siteyi yapıyoruz Cloud'la ya da diğer yapay zeka aracıyla ama tüm cihazlara uyumlu olmuyor diyorsunuz. Çünkü bu şekilde yazılan kötü bir promptta diğer cihazlara uyumlu yapmaz Cloud. Bilmiyor çünkü. Yani sizin demeniz gerekiyor ki ondan sonra bilsin yapacağını. Şimdi responsive yap dediğinizde bütün cihazlara uyumlu yap demek bu. İşte tablet, telefon, büyük ekranlar, işte bilgisayarlar, her şey. Hedef kitlesi üst segment ürünlere ve görsel kaliteye önem veren kullanıcılar. Hedef kitlesine göre zaten web sitesini oluşturacak. Mesela e-ticaret web sitesi ise daha çok butonlar koyar ki insanlar daha iyi alışveriş yapabilsin. İşte şu anki göreceğimiz lüks premium bir parfüm web sitesinde daha çok tasarıma odaklanır. Bunu hedef kitlesini yazarak, marka kimliğini yazarak öğretebilirsiniz Cloud'a. Ben renk paletinden bahsetmişim. Kötü promptta renk paletinden bahsetmemişiz ama iyi promptta birçok farklı renk vermişim palet olarak. Şimdi arasındaki farka bakalım hemen. Bakın burada daha çok sarı tonlarında, gold yani altın tonlarında renkler kullanmış. Bakın buralarda, işte butonların üzerine geldiğimizde hover'larda ya da bazı kelimeleri daha dikkat çeksin diye ön plana çıkarttığı kısımlarda. Ama kötü promptta hiçbir şekilde biz bir renk vermemiştik. Ve sonuca bakalım. Bakın burada renk vermediğimiz zaman daha çok mavi, mor renklerini baz almış. Yani diğer yapay zeka web siteleri gibi olmuş benzer. Ve çok
fazla parlak yapmış. Geçişler direkt animasyon eklememiş. Ve yazı fontu aslında hiç lüks durmuyor fark ettiyseniz. Bir de şuradaki yazı fontuna bakın. Kıyaslamak için tamamen gösteriyorum. Bir de buradakine bakın. Yani bu küçük detaylar web sitesi için gerçekten çok önemli. Hani bunlar çok fazla atlanıyor ama tasarımı ve kimliği bunlar oluşturuyor. Şimdi hero alanında, yani hero alanı şuraya deniyor. Web sitesinin ilk girişine hero alanı denir. Burada video oynatmasını söyledim. Sinematik Parfüm web sitesinin video oynatmasını söyledim. Siz bir video verdiğinizde bu videoyu mesela sitenin aşağısına da koyabilir, ortasına da koyabilir, başına da koyabilir. Bunu belirtmezseniz yerini yapay zeka kendisi karar verir. Yumuşak scroll reveal animasyonları. Ben web sitede yumuşak geçişi çok seviyorum. Yani şuradaki animasyonlar, işte scroll yaparkenki yumuşak geçiş. Eğer siz bunları söylemezseniz yapay zeka bunları yapamaz. Yani kendisi karar veremediği için çünkü. Zarif hover efektleri, kontrollü geçişler ekle, animasyonları abartma. Bunu da yazın bence. Çünkü çok değişik animasyonlar yapabiliyor. Masa üstüne sinematik bir deneyim oluştur. Mobilde düzeni sadeleştir ancak premium görünümü koru. Temiz ve semantik HTML, CSS ve vanilya JavaScript kullan. Şimdi ben burada size örnek olması için gösterdim. Eğer bu şekilde tek sayfalık bir web site yapacaksanız vanilya JavaScript'le, yani düz JavaScript'le bir kütüphane kullanmadan yapabilirsiniz. Ama bu sayfalar birden fazla olacak tabii ki de. Çünkü bir e-ticaret web sitesi şu anda bu gösterdiğim size. O zaman React kullanmanızı öneririm. Buraya gelip sadece şunu kaldırıp teknoloji olarak React kullan yazacaksınız. Yani bu promptu siz baştan başa sürekli olarak yazmanıza gerek yok. Benim size verdiğim promptları not tutun. O promptları işte şurada mesela cloud yerine atıyorum tamamen. Değil mi? Damla yazın ya da işte hayat yazın. Hani sürekli marka isimlerini değiştirerek ve renkleri değiştirerek prompttan güzel web siteler çıkartabilirsiniz. Önemli olan bu zaten. Şimdi o zaman size bir web sitesi için gerekli olan kısımları göstereceğim. Sonrasında sıfırdan web siteyi yapalım. Şimdi iyi bir web sitesi promptu nasıl oluşturulur diye bu şekilde 4 adım oluşturdum. Siz promptları verirken bu 4 adıma göre her zaman prompt vereceksiniz. Web siteler için söylüyorum tamamen. İlk olarak markayı tanımlamanız gerekiyor. Markayı tanımladıktan sonra tasarım dilini belirlemeniz gerekiyor. Eğer tasarım dilini belirlemezseniz yapay zeka burada gördüğünüz gibi neon renklerde parlak web siteler yapar. Ama buradaki gibi lüks bir web siteyi çıkartabilirsiniz. Şimdi tasarım dilini belirledikten sonra sayfa deneyimini planlamanız gerekiyor. Sayfa deneyiminden de kastım şu. Burada gördüğünüz gibi mesela ben video kullanmak istedim. Şimdi bunu bana cloud demedi. Ben düşündüm direkt. Şimdi teknik beklentileri de yazmanız gerekiyor. Teknik beklentileri biz burada fark ettiyseniz aslında yazdık. Temiz ve semantik HTML, CSS ve vanilya JavaScript kullan dedik. Şimdi bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz bu arada. Bu gerçekten çok işinize yarayacak bir şey. Yani bunu ekran görüntüsü alıp cloud'a atabilirsiniz, ChatGPT atabilirsiniz ve bundan sonra yazacağınız promptları bu 4 adıma göre ver diyebilirsiniz. Ondan sonra hafızasını alır ve buna göre verir her zaman. Şimdi cloud'a göndermeden evvel şuradaki promptu alıp kopyalıyorum ve direkt buraya yapıştırıyorum. Bu promptun aynısını alıp lüks bir web site yapacağız. Yani şu web sitenin aynısını şimdi çıkartacağız. Sadece buraya ekleme olarak yeni bir portta web siteyi aç. Görselleri ve videoyu public dosyasının içerisinden al. Yani nereden alacağını belirttim. Başka hiçbir şey yapmadım. Hani şu anda bu promptla beraber gerçekten çok premium bir web siteyi yapacak ve bunu gönderiyorum. Evet, en son verdiğimiz prompta göre de web siteyi çıkarttı. Ben buradaki yazıya dokunmak istemedim bu arada. Yani şu web siteden bir tık daha farklı olsun diye tasarımı. Bu da gayet güzel. Bu da güzel. Tamamen yani müşterinin, sizin tasarım dilinize bağlı bir şey bu. Şimdi burada da daha deminki tasarımda ayrı ayrıydı, büyüktü ürünler. Bu şekilde 3 tane yan yana yapması sorunsuz bir şekilde. Gayet iyi. Buraları da hiç bozmamış. Yani web site gerçekten çok güzel oldu.
Bakın smooth geçişler var böyle. Çok iyi. Yani ben bu web siteyi görsem gerçekten derim hani lüks, premium bir parfüm web sitesi büyük ihtimal. Çünkü uğraşılmış tasarımla, işte renk paletleriyle vesaire, en önemli şeyler bunlar zaten web sitelerde. Yani diğerlerinden ayıran ve fark yaratan her zaman bunlardır. Size o gösterdiğim notlarda kesinlikle üzerine çalışırsanız arasındaki farkı çok çok daha iyi anlarsınız. Bu arada promptla alakalı tek bir video yapmayacağım. Birçok farklı video yapacağım. Web sitesine göre, projesine göre, teknolojisine göre. Benden çok fazla istediğiniz prompt mühendisliğini hep beraber videolarda, farklı farklı projelerde geliştireceğiz. Ben bundan sonraki videolarda 3 boyutlu projelere devam edeceğim. Özellikle ödüllü web siteler için ilham alarak birçok farklı proje hazırladım. O önceki yaptığım videolar gibi gerçekten dinamik bir web site olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.